Geçenlerde 10.2.7 hikayesi yani Dark Art hikayesi hakkında düşünüyordum. Çok kez yaptığım gibi ve aklıma No Trend'e geçmemiz ve ardından Uludağ ziyaretimiz geldi. Aleyra ile yolculuğumuz sırasında uğradığımız Uludağ, Shadowguard Ethereal'ların istilası altındaydı ancak o sürede üzerinde durmamıştık çünkü odağımız Dark Art'ı bulmaktı. Ben de bu görevler hakkında düşünürken Uludağ'a uğrayınca gözüm şu kapıya takıldı ve evde kapalı kapı görmüş kedi kadar sinir oldum. Uludağ'ın kapısı niye kapalı? Dışarıdan mı mühürlü? İçeriden mi mühürlü? Niye Ethereal'lar içeri girmeye çalışıyor diye düşüne aklım önce Odin'e, oradan Zalatat'a, oradan The Last Light'a gitti. Bu sırada saat sabahın 4'ü filandı bu arada. Tam böyle şeyleri merak etme saati yani. O yüzden gelin bugün sizi de benimle birlikte şu sorunun peşinden sürükleyeyim. Bu lanet kapı niye kapalı kardeşim? Şimdi Ulduar'ın niye kapalı olduğunu ve bunun niye önemli olabileceğini anlamak için Ulduar'dan ve Titan Keeper'ların lideri Odin'den biraz bahsetmemiz gerek. Daha önce hikayelerini detaylıca anlatmıştım ancak anlaşılır şekilde özetlemeye çalışırsam Prime World Soul olduğunu fark ettikleri Azeroth'u bulan Titanlar gezegenin çoktan Old God'lar tarafından sarıldığını fark edince onlar adına savaşmaları için yarattıkları ve Titan Forged adını verdikleri canlılarla Old God'lara karşı savaş açtılar. Kendilerinin savaşmama sebebi gezegeni ayak basamayacak kadar devasa olmaları ve tüm Old God'ları söküp atmaya kalkarlarsa World Soul'a zarar vermekten korkmalarıydı. Aralarında Odin, Tyr, Freya ve Loki'nin da bulunduğu Titan Keeper'ların Old God'ları ve köleleri haline getirdikleri Elemental Lordlarını Ragnaros ve Alakir gibi hapsetmelerinin ardından Titanlar savaştaki yüce başarısından ötürü Odin'i Azeroth'un baş koruyucusu, baş Titan Keeper olarak atadılar. Titanların gözünde Azeroth'un başkanı Odin yani aslında ve o da bunun farkında. Ayrıca Amantul tarafından güçlendirildiği için kendi Titan Keeper'lar açısından onun yerine de koyuyor olabilir. Odin, First One'ların varlığının bizden yani ölümlerden gizlenmesini çünkü bizim bunu bilmemiz gerekmediğini, bilmemiz gereken tek şeyin evreni yaratanların, her şeyi oluşturanların Titanlar olmasını istiyor. Ayrıca Black Empire döneminde inşa edilen yapıların sanat eserlerini yani artık nasıl bir sanat varsa Old God'ların imparatorluğunda o dönemki kültüre ait her şeyin olabildiğince Titanlara atfedilmesini istiyor. Old God'ların eserlerine konuyor yani. Hatta belki de Black Empire'ın estetik anlayışını bozup kendilerince düzene oturtmuşlardır. Aynı zamanda Black Empire dönemine dair tüm kayıtların silinmesini ve tarihin Titanların isteyeceği şekilde tekrar yazılmasını, dünya üzerinde ortaya çıkmaya başlayan ölümlerin kontrol altında tutularak onların kendi iyiliği için düzene sokulmalarını, yoldan çıkmalarının engellenmesi talimatını veriyor. Yani Azeroth üzerindeki ölümlerin geleceğini, kaderini Amantul adına belirleyen, sır saklayan biri var aslında. Odin. Odin legosu o kadar büyük ki Galakrond'un öldürülmesinin ardından proto ejderhaların Dragon aspektleri çevrilmesi fikrine de şiddetle karşı çıkıyor. Çünkü onun gözünde Azeroth'u koruması gerekenler Titan Forged'lardan başkası değil. Burada korumak dediği de aslında kendi kontrolü altında tutmak. Tamamen Titan etkisi altında. Alexstrasza, Nozdormu, Neltharion, Malygos ve Ysera'nın kutsanarak Dragon aspekt olmalarının ardından Odin, emrine itaat edilmediği için Ulduar'ın kendisine ait olan kısmını alıp göklere çıkararak bugün bildiğimiz Halls of Valor'a çeviriyor. Ayrıca gözlerinden birinde Shadowlands'ı görebilmek için Malzala'ya verip üvey kızı Helia'yı zorla Valkyrie'ye dönüştürerek ölen Raikul ruhlarını Halls of Valor'a taşımakla görevlendiriyor. Ve bu konuda da kendi Raikullarına Helia'nın Shadowlands'tan çektiği güç yüzünden dönüşüm geçirdiğini ve onu yok olmaktan kurtaranın kendisi olduğunu söylüyor. Odin'in amacı ölen Raikullardan oluşturacağı elit ordu ile işi ölümlere bırakmadan Azeroth'u Titan'dan isteyeceği şekilde korumak. Ancak göklere çıkmasının ardından Azeroth'ta yaşananlardan habersiz. Loken, Thorim, Freya, tüm Titan Keeper'ların birer birer Yogg-Saron'un eline düştüklerinden haberi yok. Yogg-Saron'un planlarını gerçekleştirmek için kuklası haline getirdiği Loken, Helia'nın nefretini manipüle ederek yanına çekiyor. Ve Helia, Odin'i ve ordusunu Halls of Valor'a hapsediyor. Ardından Raikul ruhlarını Odin'den çalmaya başlayıp yakalayabildiği tüm Raikul ruhlarını derinlerdeki kendi diyarı Helheim'a çekip lanetliyor. Yani Odin tepede, göklerde ve tutsak. Lanetlediği Helia ise cehennemin dibinde tutsak ve intikamını hem Odin'i tutsak ederek hem de Raikullarını ondan çalarak alıyor. Helia'ya yardım eden Loken ise Odin'in ünvanını çalarak kendini Azeroth'un baş Titan Keeper olarak ilan ediyor. Wrath of the Lich King'de Loken'ı öldürdüğümüzde Alagor'un gezegeni sıfırlamak için gelme sebebi Loken'ın Odin'in yerine geçmesi, ölümünün de güvenlik önlemini devreye sokmasıydı. Çağlar boyunca Halls of Valor'da hapis kalan Odin, Burning Legion'ın 3. istilası sırasında bize
Yani Azeroth'un şampiyonlarını defalarca kez teste sokarak, manipüle ederek kendi tarafına çekip sonunda istediği kıvama getirmişti. Champions, you have spilled the blood of Helya's minions. The time has come to enter Helheim itself and end the Sea Witch's dark reign. But first, our final challenge. Heimdall, Herja, test the mettle of these mortals. I must be certain they possess the courage and skill needed for what is to come. Shall we be lenient with these pets of yours, Odin? Hold nothing back. I must know they are ready for the task ahead. So be it! The unworthy shall be purged from the halls of valor. Odin'in uşaklarını ve Odin'i bir tur daha dövdükten sonra Odin, Helia'ya karşı durmaya layık olduğumuza karar verip bizi cennetten ölümün diyarına fırlatıyor. Helia'nın ölüm diyarı Helheim'a girdiğimizde görüyoruz ki kendine gayet güçlü ve büyük bir ordu hazırlamış. Oh no! Odin's mighty champions have come to end my reign. Whatever shall I do? So kind of you to deliver your souls to me. It will save my Valkyr the trouble of fetching them from the serpent world. Mortals, you have earned an eternity of torment. Helia'yı yani bu hikayenin kötüsünü ortadan kaldırmamızın ardından My ancient nemesis has been vanquished. The curse that bound me to the halls of valor is broken at last. Revel in the spoils of victory, worthy champions. The day will come when I have need of your courage and skill once more. Many ages have passed since my eyes looked upon the halls of Ulduar. Perhaps I should visit my Watcher kin. We have much to speak of. Farewell. evet Odin'in serbest kalmasını sağladık ve ilk söylediği şey ben bir Ulduar'ı ziyaret edeyim oldu hadi bakalım. Yani etmesem mi ya neyse. Bu Legion dönemi bu arada yani 10 yıl önce falan. Buradan sonrasını biraz hızlandırarak anlatacağım çünkü asıl konuya geçmek istiyorum. Battle for Azeroth sırasında Odin bizim gibi Azeroth'un kristalleşen kanı Azeroth'i fark etmiş ve bunu Wracullarına toplatmış ancak amacını bilmiyoruz. Shadowlands'ta çok önemli bir şey olmadığı için en azından konuyla ilgili bir şey olmadığı için atlıyorum. Dragonflight sırasında ise yeni oluşan World Tree Amadrassil'i savunmak için Wrathion, Dragonhouse dışında kalan ejder sürülerini de çağırmaya karar veriyor. Ancak bunun için bizim tarafımıza geçen Vrenot'un yardımını istiyor. Vrenot'la beraber çıktığımız yolculukta son durağımız fırtına ejderleri oluyor. Ancak Odin'e bir yeminle bağlı oldukları için çağrıyı duymalarına rağmen ayrılamamışlar. Odin aslında o kadar ikiyüzlü ki ejderlerin Azeroth'un koruyucuları olmalarına karşı çıkıp sonra fırtına ejderlerini kendine bağlamış. Ve elindeki koz da onur kozu. Yeminini bozan onursuzdur ya çünkü aşağılık işte. Vrenot çok sinirleniyor tabii buna. You come to this world and demand its children bow to you. You dare, you may. Dragons were not fit to protect Azeroth. Yet you bound them as your servants. You call them born of gods and claim ownership of their greatness. The stories here were and are great without you. Their honor keeps them bound here, but you have never earned it. Enough of this foolishness! I agree. Evet, Vrenot Odin'in kıçını buza hapsetti. Ancak hapsetmeden önce de Odin'in aslında ne kadar aşağılık olduğunu yüzümüze tekrar vurdu. Odin'in The Last Titan'daki bosslarda olacağına eminim yani olması gerek. Odin'i seven yoktur aranızda herhalde. Değil mi? Yoktur. Evet, buraya kadar Odin'in nasıl aşağılık biri olduğunu güzelce özetlediğimi düşünüyorum. O zaman Ulduar'a ve şu lanet kapıya dönelim mi?
Bu kapı neden kapalı? Aklıma gelen ilk ihtimal Odin'in Hel'le mağlup edildikten hemen sonra Ulduar'ı ve oradaki Keeper arkadaşlarını ziyaret etti. Peki kapı niye mühürlü? Ya bu salak içeri girdiyse ve korkunç bir şeyle karşılaşıp kapıyı mühürleyip kaçtıysa kimseye söylemeden, ya yoksa Ron tekrar uyanma aşamasındaysa, ya orada kalan Void enerjileri yüzünden şehir Void askerleriyle dolduysa, ya da şu an aklıma gelmeyen çok korkunç bir şeye yol açıp bunu bize haber vermek yerine suçun kendisine kalmaması için kapıyı mühürleyip kaçıp gittiyse, ya da Ulduar'da bir tuş var. Gezegeni sıfırlama tuşu. Şaka değil, ciddiyim. Video başında bahsettiğim Algalon'un Vratos ilişkin sırasında bastığı, ancak bizim daha sonra olduğumdaki diğer Titan tesisine Forge of Origination'a gidip durdurduğumuz sıfırlama süreci. Çünkü Ulduar'dan giden sinyal olduğumdaki makineyi çalıştırmak üzerine kurulu. Makinenin tasarlanma amacı da gezegen eğer Titanların istediği yoldan saptıysa tüm yaşamı sıfırlayıp baştan başlatmak. Yani bizi çok seven Titanlar yoldan saparsak diye sıfırlama aleti de koymuşlar. Canlarım benim. Alerium yok mu edeceksiniz lan? Hadi oradan. Yok öyle bir şey. Belki de Odin bu süreci çoktan başlattı ancak haberimiz yok. Kapıyı da arkasından mühürledi gitti. Shadowguard Ethereal'ları da belki de bu yüzden girmeye çalışıyor. Gezegen sıfırlanırsa ne işe yarayacak ki? Tam aksine Old God'ların çağlar boyunca yaptığı her şey de boşa gitmiş olacak. Başka bir ihtimal Odin, Viranot'un onu hapsettiği buzdan kendini kurtarıp artık her şeyin çığırından çıktığını, bizi kontrol altında tutamayacağına karar verip Ulduar'a geçmiş, sonra da kendi içeri mühürlemişsi. Benim ilk aklıma gelen ihtimaller Ulduar'dan kaçıp kapıyı da mühürlemiş olabileceğiydi ama kendini içeride kapamış olabilir. Gezegeni düzene sokacak şekilde sıfırlamaya uğraşıyor olabilir. Ya da Titanları çağıracak kişi Odin olabilir. Bu yüzden kendini içeri kapamıştır ki kimse engel olamasın. Son olaraksa Zaltat'ı düşünelim. Ben Zaltat'ın işini şansa bırakmayıp sadece Samwell'e değil Ulduar'a da saldıracağını ve hazırlığını yaptığını düşünüyorum ki işte Ethereal'ları buraya da göndermiş. Gerçi orada şöyle bir karmaşa var. Zalatath'a hizmet eden Shadowguard Ethereal'ları var. Hatta Aleri'yi kırmak için Telegrus'a da saldırmışlardı onun emriyle. Ama daha sonra aynı Ethereal grubu bu kez onun arkasından iş çevirdi. Hiçliğe çalışan Ethereal'ların da bağlı oldukları efendileri farklı olabilir. Kimi Salhadar'a bağlı olabilir, kimi Zalatath'a, kimi belki Ashtara'ya. Ve The War Within sırasında Manifold adında Titan Keeper'ların inşa ettiği Azeroth'u ağ gibi saran ve tüm Titan tesislerini birbirine bağlayan bir yapının olduğunu öğrenmiştik. Zalatath'ın amacı buradan Manifold'a ulaşıp onu korupt etmek de olabilir. Veya dediğim gibi buradaki Ethereal'lar gerçekten başkasına çalışıyordu, yani belki de Ashtara'ya çalışıyorlardı. Evet, videonun son kısmı, yani teori kısmı biraz kısa oldu farkındayım ama işte buraya nasıl gelmiş olabileceğini güzelce anlatmak istedim. Ben Ulduar'ın kapısının mühürlü olmasına, Ethereal'ların buraya girmeye çalışmasını ve bunun Metze'nin baştan yazdırdığı ve kendi eklettiği bu Aleria ile Zalatath arasında geçen hikayeyi ekletmiş olmasına takıldım. Yani eminim Metze'nin bunu kendisine eklettiğine, bu hikayenin tamamını. Biz o sırada önceliğimiz farklı olduğu için bunun üzerine durmadık ama ben Hiçlik'le ve Zal'la savaşımızın Midnight'ta bitmeyerek Northrend'e buraya taşınacağını ve her şeyin üzerine bir de Odin'in ihaletine uğrayabileceğimizi düşünüyorum. Ya bu öyle çok derin veya evrenin sırrını keşfettiği bir video olmadı biliyorum. Ya sadece Dragonflight'tan beri burası aklımda. Bakın burada böyle bir ipucu var, aklınızda olsun, unutmayın demek için çektim. Ya eğer fark etmeyenler bu video sayesinde öğrendilerse ne mutlu bana, çünkü amacım buna dikkat çekmekti. Umarım dinlemesi keyifli olmuştur. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu kapatmadan son bir şey söyleyeceğim. Bana sormak istediğiniz şeyler varsa video altına yazabilir ya da sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Çünkü yeterli sayıda güzel soru gelirse bir ara soru cevap videosu yapmak istiyorum. Bence keyifli olur. Yani illa lore sorusu sormanıza gerek yok. Kanal kapsamında her şeyi sorabilirsiniz. Ancak troll soru gelirse listeye almam, onu söyleyeyim. Diyelim, dinlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.